Bu kadar baskı ve kontrol sistemlerinin olduğu ve demokratik kültürün gelişmediği Çin'de büyük ölçekteki protestoların yaşanması oldukça sıra dışı. A4 kağıdı devrimi, telaffuzu özgür adam anlamına gelen Friedman teorisi yazılı kağıt eylemi, yüksek sesle çıkan özgürlük sloganları, Çin Komünist Partisi'ni ağır eleştiren söylemler. Evet, Çin Komünist Partisi'nin baskılı yönetimine rağmen Çin halkının bir kısmı ayaklamaya giderek sesini yükseltiyor. Ve bu 1989'daki Tiananmen olaylarından sonraki en kalabalık gösteriler olarak kayda geçiyor. Peki Çin'in en büyük şehirlerinde başlayıp dalga dalga yayılan protestolara sebep olan tetikleyici unsur ne? Gösteriler 24 Kasım'da Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de çıkan ölümcül bir yangınla tetiklendi. Bir apartmanda çıkan yangında çoğu Müslüman Türklerden oluşan 50'ye yakın kişi yanarak öldü ve çok sayıda insan da yaralandı. Halkın öfkesine yol açan durum ise bu insanların sıfır vaka politikası gereği evlerine zorla kapatılmalarıydı. Kapılarına demir vurulup dışarı çıkmalarına asla izin verilmedi. İnsanlar aylardır kapatılan evlerinde açlıktan öldü. Yangın olayı ve itfaiyecilerin olay yerine saatler sonra ve iş işten geçtikten sonra gelmesi bardağı taşıran ve halkın öfkesini tetikleyen son damla oldu. İşgal altındaki Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi 100 günden fazla bir süredir tecrit altındaydı. Bölge sakinleri bölgeyi terk edemiyor ve birçoğu evlerine kapatılmıştı. Videolar Ürümçi sakinlerinin bir hükümet binasına yürüdüğünü ve Cuma günü sokağa çıkma yasağının sona ermesi için sloganlar attığını gösteriyor. Ertesi sabah yerel yönetim sokağa çıkma yasağını kademeli olarak kaldıracağını söyledi. Ancak net bir zaman çerçevesi veya protestolara yönelik bir açıklama yapmadı. Bu halkın öfkesini bastırmaya başaramadı ve protestolar hızla Doğu Türkistan'ın ötesine yayıldı ve Çin'deki şehirlerde ve üniversitelerde yaşananlar da sokaklara döküldü. Şimdiye kadar başkent Pekin ve finans merkezi Şangay'da dahil olmak üzere onlarca Çin şehrinde cumartesi gününden bu yana çok sayıda gösteri yapıldı. Hatta Şangay'da yüzlerce kişi Ürümçi yolunda yangın kurbanlarının yasını tutmak için mum ışığı nöbeti için toplandı. Birçoğu sansüre karşı sembolik bir protesto olan boş beyaz kağıdı kaldırdı. Bu şarkı bir asırdan fazla bir süre dünya çapındaki gösterilerde eylem çağrısı olarak kullanılan marş. Bu sefer Çin halkı tarafından Xi Jinping'e istifa çağrısı yapılırken söylendi. Pazar akşamına kadar kitlesel gösteriler binlerce sakinin yalnızca Covid kısıtlamalarına son verilmesi değil, aynı zamanda daha dikkat çekici şekilde özgürlükler çağrısı yaptığı Pekin, Chengdu, Guangzhou ve Wuhan'a sıçradı. Tabii bu gösterilerin yaşanmasında toplama kamplarında on binlerce insanın eğitim bahanesiyle bir yere kapatılıp yavaş yavaş imha edilmesinin de etkisi vardı. Aslında apartmana kapatılıp bir nevi yakılmakla toplama kamplarına kapatılıp eğitim bahanesiyle yok edilmek arasında doğrudan bir bağlantı var. Çünkü konsept ve tefekkür aynı. Peki bu protestolar neden önemli? Komünist Parti'nin hayatın her alanına hakim olduğu bütün insanlara yönelik kapsamlı bir baskı yaptığı, yüksek teknolojili bir gözetleme devleti kurduğu Çin'de halk protestoları son derece nadir görülüyor. Hatta bazı yerlerde protesto gösterisi yapmakla terör eylemleri yapmak aynı kategoride ve devlete karşı eylem olarak değerlendiriliyor. Eylül ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre polis veri tabanlarında insanların biyometrik verileri içeren yüz binlerce dosya Çin'in baskısını ortaya koydu. Bir nevi insanlar adım adım izleniyor, mahremiyetleri ellerinden alınıyor ve hiçbir kural gözetilmiyor. Böyle bir atmosferde bir grup insanın bile sokağa çıkması büyük bir devrim ve cesaret örneği olarak kayda geçiyor. Bu protestoların bir diğer önemi şu: Çin'de ilk defa Doğu Türkistan'da cereyan eden kasıtlı katliamla kendilerinin de başına böyle bir durumun gelebileceğini idrak eden Çinliler, önceden tedbirini alarak Çin Komünist Partisi'nin aylardır devam ettirdiği bu sıkıcı, rahatsız edici karantinanın sona erdirilmesi için sokağa döküldüler. Ve Çin halkı da kısmen anlamış oldu ki bu baskılar sadece Uygurlara yönelik değil, aslında bütün halka yöneliktir. Bu sefer bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışının aslında geçerli olmadığını ve yılanın fark gözetmeksizin ısırma huyunun olduğunu kendileri de görmeye başladı. Dahası Xi Jinping'in koltuğunu bırakması, Komünist Parti'nin devrilmesine yönelik taleplerin de dillendirildiği bir protesto başladı. Bu protesto Çin'deki 1989 sonrasında ulusal siyasetten ve uluslararası gündemden uzak, tamamen apolitik yetiştirilen bir neslin başını çektiği bir eyleme dönüştü. Şu ana kadar 17 eyalette 103'ten fazla üniversitede ve Tiananmen Meydanı olmak üzere Çin'in metropollerindeki büyük buluşma noktalarında bu eylem sürüyor.
En enteresan olanı bu protestoların cereyan ettiği Şangay'da özellikle şehrin Ürümçi Bulvarı'nda ve Ürümçi Bulvarı yazısının tam karşısında yapılması ve Ürümçi yangınında ölenleri taziye düzenleyerek başlamasıydı. Bu Çin Komünist Partisi'ne çok farklı bir mesaj. Tüm dünyaya ve soykırıma maruz kalan Uygurlar içinse daha da önemli bir mesaj oldu. Çin'de sembol haline gelen beyaz kağıtların çıkış noktası Tsinghua Üniversitesi oldu. Peki, beyaz kağıtlı eylemler ne anlama geliyor? Bu kapsamlı protestoların en dikkat çekici yönlerinden biri göstericilerin yürüyüş sırasında havaya kaldırdıkları boş beyaz kağıtlar. Bir A4 kağıdı bulunması en kolay pankart olduğu için popüler olabilir, ancak o kadar güçlü bir sembol haline geldi ki insanlar artık protestoları A4 devrimi olarak adlandırıyor. Tsinghua Üniversitesi Çin'deki 1500 üniversite içinde ilk sırada bulunan üniversite. Daha çok fen ve mühendislik ağırlıklı. Çin'de geleneği olan imparatorluk sonrası Çin Cumhuriyeti'nin başlangıcından beri çok önemli bir yere sahip üniversite. Beyaz kağıt hareketinin artık A4 devrimi olarak nitelendirilen hareketin de buradan başlatılması önemli. Çünkü burada Çin'in en süper beyinleri, yetenekli gençleri ve seçkin hocaları bulunuyor. Ondan dolayı bu hareket dalga dalga devam etmekte. Tabii Xi Jinping ve Çin Komünist Partisi'nin bu gidişata nasıl tepki vereceği henüz belirsiz. Hayal kırıklığı, öfke, ıstırap ve bastırılmış acıdan oluşan bir dizi eş zamanlı ama koordine olmayan toplumsal patlamalar var. Şu anda gördüğümüz şey kısmen kilitlenmiş yaşamlarının koşullarına itiraz etmek için evlerinden çıkan bir dizi cesur şehirli insan. Devlet, gücün, zenginliğin ve gözetleme kapasitesinin yoğunlaşmasında hızla ilerlerken huzursuzluğu yatıştırmak için bu şehir sakinlerini bastırmanın ve sonra satın almanın, hayatlarına geri döndürmenin bir yolunu bulacak mı? Yoksa bu eylemler büyüyerek hala adını bilmediğimiz bir şeye mi dönüşecek? Çin kesinlikle şu an bu olayı toparlamanın yollarını araştırıyor. Aslında Çin Komünist Partisi bu kadar geniş ölçekli tepkiyi, özellikle Xi Jinping'i doğrudan hedef alan sloganları hiç beklemiyordu. Çünkü Xi Jinping son 10 yılda kendisini Çinlilerin koşulsuz sevdiği deha olarak görmekteydi. Ancak bu protestoları bastırmak için 1989'daki Pekin Meydanı'nda yaptığı gibi katliama başvurursa bedeli Xi Jinping için çok ağır olabilir. Çünkü Xi Jinping'in dışladığı, bastırdığı karşıtları zaten bir bahane arıyor veya fırsat kolluyor. Örneğin son kongrede rakibi Hu Jintao'yu kongre alanından kaba bir şekilde çıkartmıştı. Diğer taraftan Xi Jinping iktidarında ve özellikle salgın döneminde çok önemli kaynakların sermayenin üstüne çöken Xi Jinping'in akrabalarının olduğu iddiasıyla birlikte dışlanan bir kesimin ciddi hoşnutsuzluğu da söz konusu. Çin'de bir atasözü var. Bir nehre baraj yapmak insanların sesini susturmaktan daha kolaydır. Evet öyle. İnterneti kontrol etmede ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. 21. asırda Çin'deki 1,4 milyar insanı bütün insani, sosyolojik hatta fizik kurallarına aykırı bir şekilde kapalı tutmaları zor olsa gerek. Bu kadar baskı ve kontrol sistemlerinin olduğu ve demokratik kültürün gelişmediği Çin'de büyük ölçekteki protestoların yaşanması oldukça sıra dışı.